Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere hazır kış mevsimi iken tahini ve pekmezi bolca tükettiğimiz bir dönemdeyken sizlere nefis bir tatlı hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti soğuk olacağı için şerbetini önceden hazırlayalım. 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı normal su ilave ediyorum. Bir dilim limon ekliyorum. Tahta kaşıkla bu şekilde karıştırıyorum ve daha sonra ocağa alarak şerbetimi kaynatıyorum. Tekrar şöyle şekeri dibe çöktüğü için karıştırıyorum ve artık kaynamayı bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kaynadıktan sonra bu şekilde kaynadıktan sonra ocağı kapatalım ve soğumayı bırakalım. Şerbetim soğurken ben de tatlımızın hamurunu hazırlıyorum. Hamur için gerekli malzemelerim 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı tahin ekliyorum. İç harcında şeker kullanmıyoruz. Yoğurt yerine 1 çay bardağı süt de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hangisi evinizde mevcutsa onu kullanabilirsiniz. 125 gram tereyağı ekliyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. İster elma sirkesi ister üzüm sirkesi hiç fark etmez. Tahta kaşıkla bütün bu karışımı şöyle bir eziyorum. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı dolusu ceviz içi ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum ve daha sonra unu ekleyeceğim. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Gerçekten kış mevsimine yakışan bir tatlı tarifi. Umarım beğenirsiniz ve denersiniz. Öncesinde unun yarısını ekledim ve üzerine bir paket kabartma tozu ilave ederek karıştırıyorum. Kaşığı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Özlü ve kıvamlı bir hamur oluncaya kadar lütfen hamuru yoğuralım. Hamurun kıvamı çok güzel oluyor gerçekten. Bakın gördüğünüz gibi tekrar diğer yarısını da ekliyorum. Sizler de bu şekilde kontrollü ekleyin lütfen. Sert bir hamur olmayacak. Yumuşacık kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. İçerisinde yağ olduğu için elimize hiçbir şekilde yapışmıyor. Evet, hamuru toparlıyorum. Şöyle sizlere kıvamını da göstereceğim. Şöyle bakar mısınız? Ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Ve daha sonra hamuru tepsiye alıyorum. Borcam tepsiye alıyorum. Dilerseniz yuvarlak tepside de yapabilirsiniz. Dilerseniz kare tepside hiç fark etmez. Dikdörtgen bir tepsiye aldım. Ve ortasından bastırarak kenarlarına doğru hamuru büyütüyorum. Bu şekilde bastırarak hamuru düz bir şekil veriyorum. Daha sonra kenarlarını kesme kartıyla düzeltiyorum. Dilerseniz bıçakla da düzeltebilirsiniz. Evet, şeklini verdik. Gerçekten çok güzel oldu. Daha sonra tekrar kesme kartıyla bu şekilde kesiyorum. Şöyle birer parmak kalınlığında, hatta biraz daha ince de yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir.
Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, uzunlamasını bu şekilde kestim. Daha sonra küçük kare şeklinde kesiyorum. Gördüğünüz gibi birer lokmalık gerçekten nefis bir tatlı oluyor. 200 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Lütfen kontrollü pişirin. Gözünüz fırında olsun. Yaklaşık bir 25-30 dakika arası pişecektir. Bu esnada soğumuş olan şerbetin içerisine bir çay bardağı dolusu pekmez ilave ediyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum ve daha sonra tatlımızla buluşturuyoruz. Tatlım pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızarmış. Gerçekten muhteşem kokusu. Tatlımızın ilk sıcaklığı çıksın. Daha sonra soğuk şerbetle buluşturalım. Yaklaşık bir 5 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra şerbetle buluşturalım. Renginin güzelliğine bakar mısınız? İnanın çok beğeneceğiniz bir tatlı tarifi. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bazen izlerken arada beğeniler kaçabiliyor. Beğeniler bizim için çok önemli. Videolarımızın daha çok kişiye ulaşması için beğeni ve yorumlarınız çok önemli ve çok değerli. Bütün şerbetini ekledim ve daha sonra soğuması için bırakıyorum. Yaklaşık 1-2 saat dinlenmesini müsaade edin. Daha da lezzetli olacaktır. Ben 3 saat kadar beklettim. Şerbetini iyice çekti. Ama siz eğer vaktiniz varsa bir gün bekletirseniz gerçekten kıyır kıyır harika bir tatlı oluyor. Mutlaka en az 5-6 saat beklemenizi öneriyorum. Dilimleyerek bu şekilde zaten dilimlemiştik. Çok kolay bir şekilde dilimleniyor. Daha sonra üzerine Antep fıstığı ekliyorum. Evet, tatlımız sunuma hazır. Şöyle sizlere bir dilim alarak da göstermek istiyorum. Birer lokmalık. İnanın hem yemesi çok pratik hem lezzeti gerçekten muhteşem. Helva tadında harika bir lezzeti var. Balık sonrasında da gerçekten çok yakışacak bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum arkadaşlar. Çok da memnun oluyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tekrar yakından göstermek istiyorum. İnanın çekimlerine doyamadığım bir tatlı tarifi. Sizlere bir de lokmalık olarak şöyle çatalla da göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde aklınızda soru işareti kalsın istemiyorum arkadaşlar. Çünkü sizler de masraf ederek bu tarifleri deniyorsunuz. İçiniz, gönlünüz rahat rahat deneyebilmeniz için her açıdan sizlere göstermek istiyorum. Beni Instagram adresimden de takibe alarak oradan da destekleyebilirsiniz. Beni YouTube kanalımda yalnız bırakmadınız. Ne kadar teşekkür etsem gerçekten az. Tekrar şöyle yakın çekim göstereyim. Muhteşem bir lezzeti var. Biraz önce de dediğim gibi arkadaşlar helva tadında harika bir tadı var. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Sağlıklı kalın, hoşça kalın.